ikram ettiğiniz bir fincan çay en fazla neye mal olabilir ki? Sizi bilmem ama Donnie'ye 41.071 e-posta, 744 tweet, tam 350 saatlik sesli mesaj, 106 sayfalık mektup, 4 farklı Facebook hesabından gönderilen 46 Facebook iletisi. Bunlar fiziki materyaller. Bir de ciddi anlamda psikolojik rahatsızlığa, huzur bozukluğuna, oturduğu evine, işine, annesinin babasının huzuruna, kız arkadaşlarına, daha pek çok şeyine mal olmuş. Hasar tespiti yapmaya çalışanlar için bir fincan çayın bilançosu. Keşke bu kadarla kalsam. Dahasından var diyenler için. Geçmiş ilişkilerinizde hayatınızdan efendice sessiz sedasız gittiği için insanlara şükretmenizi sağlayacak bir hikaye. İyi işin reklama ihtiyacı yoktur. Bu sözü doğrular nitelikte sessiz sedasız derinden başlayan ama çığ gibi izlenmeleri de tartışmaları da artan bir türlü suların durulmadığı bir mini dizi var. Sadece 26 günde 57 milyon izlendi. As a stalker in the show Baby Reindeer. A baby reindeer. God, he looked like a baby reindeer. Sosyal medyada, dünya basınında, Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da her yerde. Filme adını veren Marta'nın Donnie'ye gönderdiği mesajlarda, maillerde kullandığı bir hitap şekli. İnsanları sarsan yanı ise yaşananların gerçek olması. İskoç asıllı komedyen yazar Richard Gett bunları yaşamakla kalmamış, daha sonra senaryolaştırmış, tiyatro oyunu olarak sergilemiş. Bununla da yetinmeyip yaşadığı travmatik olayları tekrar canlandırıp başrolünde oynamış, dizisini çekmiş. Richard'a göre bu yaşananlarla yüzleşmesini sağlamış. Hikayemizin kahramanı Donnie Dunn bir kafede barda, gerçekte full time garson, hayallerde ise part time komedyenlik yapmaktadır. Bir gün ünlü bir komedyen olma aşkıyla yanıp tutuşmaktadır. İşten kalan zamanını komedyen olmak için bazen senaryo yazarlığıyla, bazen yarışmalara katılarak, bazen canlı performanslar sergileyerek, hatta performanslarını YouTube'a yükleyerek değerlendirmektedir. Tabi beklediği ilgiyi, etkileşimi bir türlü bulamaz. Çünkü performansı kötüdür. Bu arada da Tinder türevi çöp çatanlık sitelerinde tanıştı. Terry isimli trans bir terapistle duygusal bir yakınlık kurar. Fakat gerek toplum baskısı, gerek Marta endişesi nedeniyle bu gizli saklı bir ilişkidir. Bir komedyenden sahnede ne beklersiniz? Haliyle sizi güldürmesini, eğlendirmesini. Donnie'den katıldığı bir yarışmada finalde canlı performans sergilerken bir anda duygu boşalması yaşayıp kötü giden hayatından, yaşadığı ve hayatını çekilmez hale getiren saplantılı tacizcisinden, hatta bununla da yetinmeyip seni ünlü yapacağım diye vaatlerde bulunup uyuşturucu haplar içirip cinsel olarak istismarda bulunan ünlü bir yönetmen, yapımcı, senaristten bahseder. İzleyicilerden biri bu videoyu YouTube'a yüklemesiyle de bir anda video viral olur. Videonun yayılmasıyla de Donnie yıllardır hayalini kurduğu şöhrete hiç beklemediği bir yolla ulaşmış olur. Bu spontan gelişen bir duygu patlamasıdır. Müthiş bir yüzleşmedir. Hiç kimseye, hatta kendinize bile itiraf edemeyeceğimiz itirafları artık tüm dünya bilmektedir. Daha sonra bu yaşadıklarını bir kitaba dönüştürür ve Netflix'te bu olayı 7 bölümlük mini bir dizi halinde yayınlar. Bu mini dizi yayınlanır yayınlanmaz tartışmaların da ardı arkası kesilmez. Tabi bizim internetin çevrim içi dedektifleri de boş durmaz. İpin ucunu bir kez tuttukları için daha da bırakmazlar. Ve gerçek hayattaki Marta'yı, yani Fiona Harvey'i bulmaları pek uzun sürmez. Bunun için fazla mesai harcamalarına da gerek kalmaz. Sadece gerçek hayattaki Donnie, yani Richard Kadın paylaşımlarına, gönderilerine bakmaları yeterlidir. Dizide geçen tweetler orada durmaktadır. Marta olduğu iddia edilen Fiona Harvey'in bazı paylaşımları ifşa olur. Reddit, TikTok türevi platformlarda dolaşır. Zaten o da yeterince ekmek kırıntısı, yani ipucu bırakmıştır. Attığı tweetlerden onu bulan Sherlock Holmes'lar bu sefer diğer tacizcinin Darian O'Connor'ın, yani ünlü senarist yapımcının peşine düştüler. Dizide Donnie'yi uyuşturucuya alıştırarak cinsel olarak istismar eden ünlü kimdi? Yine çevrim içi dedektiflere göre bu ünlü yapımcı senarist Richard Kadın, Urban Meets dizisinde birlikte çalıştığı Brass Eye dizisiyle tanınan Sean Foley'dir. Birmingham tiyatrosunda sanat yönetmeni, gerçi bu olaydan sonra istifa etmiş. Zaten dizideki oyuncuyla da fiziksel olarak epey benzeşmektedir. Tabi hem yapımcı hem Richard Gett bunu reddeder. Ünlü yönetmen bu iddiaları dillendiren herkese dava açacağını söyler. Haliyle insanlar da daha fazla bu teoriyi dillendirdi. Belki de Richard viral olan o videodan taciz, istismar olayından bahsetmeseydi senaryoya hiç dahil edilmeyecekti. Fakat bir anlık duygu patlamasıyla paylaştığı bu olayları anlatmadan da bu hikaye eksik kalırdı. Bunun üzerine Richard Gett şu tweet'i paylaştı. Sevdiğim, birlikte çalıştığım, hayran olduğum insanlar, Sean Foley de dahil, haksız bir şekilde spekülasyonlara uğruyorlar. Lütfen gerçek hayatta kim olduklarının peşine düşmeyin. Gösterimizin amacı bu değil. İpin ucunu bir kere yakalayanlar diğer karakterleri de bir ifşaladı. Bunca kopan gürültünün ortasında etik tartışmalar da sürerken gerçek Martha Scott olduğu iddia edilen Fiona Harvey de boş durmadı. İngiliz gazeteci yazar Piers Morgan'ın Unsorted adlı talk show programına röportaj verdi. Yayını izleyenler bilir ki epey açıkta verdi.
kendisiyle de çelişti. Misal diziyi hiç izlemedim de dedi ama ne hikmetse dizide anlatılan benim de dedi. Karşı hata geçip asıl tacizcinin Richard Gere olduğunu, kendisini rahatsız ettiğini, stalkladığını iddia etti. Yaşananları çarpıttığını, kendisine iftira attığını, son derece psikolojik problemleri olan bir insan olduğunu anlatıp Netflix'e de 170 milyon dolarlık tazminat davası açacağını, attığı tweetlerin de çok az olduğunu söyledi. Programa katılma gerekçesini de internet dedektifleri tarafından ölüm tehditleri aldığı için gerçekleri anlatma ihtiyacı olarak açıkladı. Daha sonra Laura Way adlı avukat Fiona Harvey'i işten çıkardığı için 5 yıl boyunca stoklandığını, başına gelmeyenin kalmadığını iddia etti. Şimdi bu kadar tartışmanın gölgesinde hikayemize geri dönersek esas olan Danny Dunham Richard Gere yani olaya maruz kalan oynuyor. Otobiyografik bir yapım. Dizide The Heart adıyla geçen barda barmenlik yapan ki bu barın gerçekte Camden'daki Havley Arms adlı bir bar olabileceği hakkında bir haber de yapılmış. Kaynak olarak da Fiona'nın gönderdiği bir tweet gösterilmiş. Eski sevgilisinin annesinin evinde kalan özgüven eksikliği, ilgi açlığı, görmezden gelinme gibi bir takım sorunları olan bağımlı kişilik bozukluğu geliştiren 27 yaşında bir genç barmenlik yaptığı yere 42 yaşında obsesif kompulsif bozukluğu olan Martha Scott gelir. Üzgün, ezik ve perişan bir haldedir. Donnie ona siparişini sorduğunda bir şey almayacağını, hiç parası olmadığını söyler. Haline acır ve bir fincan çay ikram eder. Halbuki aslında acınacak halde olan da daha da acınacak hale düşecek olan da odur. Kendince yaptığı bu nezaket ona biraz pahalıya patlar. Sohbet etmeye başlarlar ve terapiste gitmesi gereken Martha her gün o kafeye gelir. Her gelişinde de aslında yaşamak istediği yani hayallerindeki hayat, ünlü insanlarla çalıştığını, büyük davalara baktığını anlatır ve her gelişinde çok yoğun olduğunu, bir çay içip gideceğini söylemesine rağmen kafe kapanana kadar orada oturur. Tabi Donnie bir çay içecek parası bile olmayan ünlü ve zengin avukatımızın öyle olmadığını bilse de dinler ve onunla şakalaşır. Böylece aralarında bir alışveriş başlar. Martha Donnie'ye ihtiyacı olan yaşlının beğenilme arzusunu, esprilerine gülünmesini, kendini değerli hissetme, görünür olmasını verir. Aslında tüm insanların onu görmesini istediği şekliyle Martha'nın onu görmesi hoşuna gider, egosunu okşar. Martha ise hem yalnızlığını paylaşacağı hem de birlikte vakit geçireceği, içindeki sevme ihtiyacını bütünüyle vakfedeceği birini bulduğu için bu sohbetler günlerce devam eder. İki tarafta en küçük ilgiye, sevgiye muhtaç olunca artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bizler de insan psikolojisinin ne kadar karmaşık, anlaşılması güç ve şaşırtıcı olduğunu çarpıcı bir şekilde görür. İnsanın kendisine verdiği zararı dünyadaki hiçbir canlı veremez. Başta bu sohbet arkadaşlığı, yapılan espriler, şakalaşmalar iki tarafı da bir süre eğlendirse de sonrasında Donnie'nin başına ciddi bela olur. Bu bela kader mahkumuyum değil, aslında bile bile kendi asıyla oluyor. Gerçi insanlar kendi yaşadıklarını tarafsız anlatamaz. Yine de Richard elinden geldiğince sansürsüz bir şekilde çok cesurca anlatmış. Martha olmasa da Martha'nın ona yaşattığı duygular onun başını döndürmüş ve yarar sağlamış. Bir saat sahne şovu sırasında esprilerine kimse gülmezken Martha kahkahalarıyla hem onu cesaretlendiriyor, hem malzeme sağlıyor, hem de ortamı coşturuyor. Bu ikili ilişkilerde mağdur kim, suçlu kim iç içe geçiyor. Richard de bir hata yapıyor. Sıkıntılı, problemli bir insanla karşılaştığınızda onunla aranıza mesafe koyar, hadi mecburiyetten bir arada bulunduğunuz zaman da elinizden geldiğince minimum iletişim kurarsınız. Donnie Martha ile iş yeri dışında farklı bir mekanda buluştuklarında aslında bu bir randevudur. Martha'nın öfke kontrol problemini ilk gördüğünde hala hiçbir şey için geç değildi. Sağlıklı bir insan arkasına bile bakmadan yoluna çeker gider, bu iletişime de bir son verir. Fakat Donnie onu takip eder. Üstelik bu takip sırasında Martha'ya da yakalanır. Bu olay da Martha'nın ona daha fazla bağlanmasını sağlar. Yani sınırlarını baştan çizip araya mesafe koyması gerekirken bunu yapmaz. Hadi her şeyi geçtim, ilgisinden rahatsız olduğu bir insanın sanki yeterli taciz kanalı yokmuş gibi bir de Facebook'tan arkadaş olarak eklemek, üstelik bunu Martha'yı biraz stoklayıp hakkında daha önceden açılan davaları olduğunu, aynı dertten muzdarip başka mağdurların olduğunu öğrendikten sonra yapması bile bile ladestir. Yani tehlike geliyorum diye bangır bangır bağırıyor ama o kulağını kapatıyor. Başta romantik komedi tadında başlayan durum gerilim atmosferine dönüşür. Dizide ilk 3 bölüm Martha'nın tacizleri işlense de 4. bölümden itibaren Martha'ya paralel olarak bir de ünlü senarist yapımcı Darian O'Connor'ın mentörlük yapıp yardım edeceğim vaatleriyle yaptığı manipülasyonları, tacizleri, hatta cinsel istismarı da eklenir. Bu olayda cinsel taciz olmasına rağmen yine Donnie'nin ciddi hataları söz konusudur. Hikayede bir insanın kendisiyle yüzleşmesi, lig çatışması, cinsel yönelim karmaşıklığı rahatsız edici bir şekilde şahit oluyoruz. Gak bir röportajda "Ben çok fazla utançla büyüdüm. Bana bir getirisi olmadı. Ondan kurtulmanın tek yolu yüzleşmektir" demiş. Son sahnede Donnie'nin Martha ile özdeşim kurduğu, onu anlamaya çalışırken aslında kendisini de bulmaya başlayıp aydınlanma yaşadığı bir sahne var. Donnie Martha'yı şikayet etmek için niçin 6 ay beklediği sorusuna cevap veremese de bu gerçeği trans birey olan terapist sevgilisi Terry bu ilgi hoşuna gidiyordu tespitiyle yüzüne bir tokat gibi vuruyor. Haklı olduğunu da polisin tek telefonuyla Martha iletişimi kestiğinde, Donnie'nin hata geçtiğinde
onlara e-posta gelmediğinde endişelendiğin ya da hapse girdiğinde artık iletişim kurmadıklarında bu sefer her gün Marta'dan gelen ses kayıtlarını dinlediği sahnelerden anlıyoruz. Yine şikayet için gittiği karakolda Marta'nın mı, Darya'nın mı, hangisinin tacizinin daha ağır olduğu, hangisinin cezayı hak ettiği ile ilgili bir çatışma yaşaması da adil olanı mı, işine geleni mi yaptığı konusunda ince bir hesaplaşmaydı. Donnie kendini biraz sevseydi bu kadar hayatını baltalamamış, istismara açık hale gelmemiş olurdu. Hayat başımıza gelenler kadar bizim onlara verdiği tepkilerle de alakalı. Mıknatıs gibi belayı çekmesi bir yana buna önlem almayı gösterdiği ataletle hayatını zorlaştıran. Ailesinin her durumda Donnie'ye destek olması görmek istediğimiz hareketlerdendi. Babasıyla cinsel tacize uğradığını paylaştığında babasının "ben de Katolik kilisesinde büyüdüm" sözleri suları epey bulandıracak kıvamdaydı. Dozajını aşan empati sorunu, hayır demeyi bilmemek, bir şeylerden sürekli taviz vermek, her şeye katlanmak, hatta Donnie Marta'nın her türlü tacizini sineye çekiyor. Ta ki zarar sevdiklerine, anne babasına da sıçrayana kadar kendisinden faydalanan yönetmene tekrar geri dönmesi çokça tartışıldı. Bizde de böyle olayların olduğu iddiası gündemi epey meşgul etmişti. Başımıza gelen olaylarda sorumluluk tamamen bize mi ait? Donnie'nin şikayet için gittiği karakolda pek ciddiye alınmamasını yaşayan bir kadın olsaydı böyle davranmazdınız diyerek sistem eleştirisi yapması da oldukça etkileyiciydi. Sonuç olarak taciz tacizdir. Bunun kadını erkeği olmaz. Bir tacizcisi olur, bir de mağduru. Gerçi bizim toplumumuzda sen erkek adamsın, ne olacak ki, niye şikayet ediyorsun ki deniyor. Taciz kavramı da ille vücut dokunulmazlığına ihlal değildir. İstenmediği halde karşı tarafın hayatımıza ısrarla dahil olması, araması, mesaj göndermesi, sizi huzursuz etmesi, takip etmesi, kendinizi güvende hissettirmemesi, sizde bir gerginliğe sebep olması, yakınlarınıza rahatsızlık vermesi de taciz. Hiçbir insan da bu muameleyi hak etmiyor. Kimsenin size böyle davranmasına izin vermeyin. Unutmayın ki siz izin vermedikçe kimse sınırlarınızı çiğneyemez, ördüğünüz duvarları aşamaz. İnsanlarla mesafenizi iyi ayarlayın. Ha baktınız çok arsız ya da takıntılı, hasta bir insana denk gelebilirsin. Hayat bu, belli olmaz. İşte o zaman da gerekli önlemleri işler büyümeden alın. Tacize uğradığınızda gerekli adımları atın. Gerek ailenizden, gerek yetkili mercilerden gerekli yardımları alın. TCK 123'e göre ısrarlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçları, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına, kendini ve yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. İşte soruşturmadan önce şikayet gerekiyor.